Network marketing deyince herkesin ilk aklına gelen şey piramit sistem oluyor genelde. Bir söz var ya, gördüğün her sakal değil dedem mi sanıyorsun diye. Acaba biz de her network yapılanmasını piramit sistem mi sanıyoruz? Gelin biraz bunun hakkında konuşalım. Wow. Şimdi ister network marketing yapsın, ister tanıtım alsın. Yani şu anda bizi izleyenlerin arasında tanıtım alıp buna tıklayan varsa, bu videoya tıklayan varsa muhtemelen Google'da da araştırmıştır. Google'a network marketing yazdığımızda zaten ilk çıkan şeylerden bir tanesi genelde piramit sistemler, ne bileyim sade zincirleri, titanlar. Genelde böyle şeyler oluyor ya da kesin birine sormuşsunuzdur ve abi bu işlerden uzaktır. Bunlar hep sade zinciri, piramit sistem diye bir cevap almışsınızdır ama tabii piramit yapılanmaların iyi bir şöhreti yok. Bunun farkındayım. Ama arasındaki farkı da iyi anlamak lazım. Gerçekten network marketing bir piramit yapılanma mıdır? Ya da piramit yapılanma nedir? Nereden çıkmıştır? Arasındaki farklar nelerdir? Bunları iyi anladığımız zaman bu kafa karışıklığına son verebiliriz diye düşünüyorum. Birazdan bahsedeceğim zaten. Bu eskiler bilirler. Kenan Şehranoğlu vardı işte bu sade zinciri çıktığı zamanlar ceketiyle tanımıştık kendisini. Hatta böyle partiler falan yapmıştı, doğum günü partileri. Yenilerde şeyi biliyorlardı değil mi? Bu en son çıkan Çiftlik Bank. Neydi adı? Tosun. Mehmet Aydın. Tosun Mehmet, evet. Tosun Mehmet lakabıyla çıkmıştı. Şimdi nerede? Uruguay'da mı? Paraguay'da mı? Orada paraları yiyor işte çatır çatır. Neyse bu konulara değiniriz de. Önce bu gerçekten bunların hepsi piramit sistem mi? Ya da legal firmalar var mı? Arasındaki farklar ne? Bunlara biraz değinelim. Aslında piramit yapılanma ya da piramit yönetim şekli dediğimiz zaman insanların aklına şeklinden dolayı, yani bu üçgen şeklinden dolayı hemen dolandırıcılıklar geliyor ama aslında bu bir yönetim şeklidir. Yani Robert Kiyosaki yazın Google'a kim? Bakın Zengin Baba Yoksul Baba diye kitabı var. Bestseller satmış bir kitap bu arada. Milyoner eğitmeni diye tanınan bir insan. Robert Kiyosaki de İş Okulu kitabında zaten bundan bahsediyor. Aslında diyor bütün yönetim şekilleri piramittir. Yani bir düşünün, mesela bir şirket düşünün. Nasıl yapılanması var? İşte en üstte kimi koyalım? İşte genel müdür olsun. Genel müdürün altında işte müdür yardımcıları var. Müdür yardımcıların altında işte şefler var. Şeflerin altında çalışan personeller var, işçiler var. Doğru mu? Yani baktığınız zaman böyle bir üçgen, bir yönetim şekli var yine. İşçi, ne bileyim üstündeki şeften daha fazla para kazanmıyor. Ya da şef üstündeki müdür yardımcısından daha fazla para kazanmıyor. Müdür yardımcısı da müdürden daha fazla para kazanmıyor. Doğru mu? Ya da bunların yetkileri aşağıdakilerin yetkileri üsttekinin yetkisinden daha fazla olmaz. Yani burada hiyerarşik bir yapılanma var. Ama biz buna mesela dolandırıcılık ya da eşit değil ya da illegal diyemeyiz. Doğru mu? Hükümet sistemleri de böyle bakarsanız işte yukarıda başkan ya da başbakan olsun, altında bakanlar olsun, altında milletvekilleri olsun. Baktığınız zaman yine bir piramit yapılanma var. Burada da aynı. Üsttekinin yetkisi alttakinin yetkisinden daha fazladır. Ya da bir emir komuta vardır. Askeriyeye bakarsanız aynı şekilde. Yani bütün aslında yönetimler piramit şeklindedir. O yüzden burada aslında sıkıntı şekil değil. Yani olayın şekline takılıp da buna legaldir ya da illegaldir demek biraz yanlış oluyor. O yüzden network marketing'de de sen çevrenden birilerine referans oluyorsun. Mesela diyelim 3 kişiye referans oldun ya da 5 kişiye referans oldun. Onlar da çevrelerinden 3 kişiye 5 kişiye referans oluyor. Onlar da 3 kişiye 5 kişiye referans oluyor. Şeklinden dolayı sen buna piramit diyorsun ama dediğim gibi burada yanlış olan ve yasal olmayan şey şekli değil. Hala günümüzde bir sürü Ponzi sistemler var. Çıkıyorlar da. Bunları nasıl anlayacağız peki? Ya şimdi şöyle, aslında Doğrudan Satış Federasyonu'nun bizimle paylaştığı bir 8 madde var. Bunu sol tarafta değil mi? Burada ekledik. Oraya tıklayarak bakabilirsiniz. Yani bu 8 maddede Ponzi sistemlerle, sade zincirleriyle gerçek network firmalarını nasıl ayırt edebileceğinizi ayrıntılı bir şekilde anlattım. Şimdi de kısaca şöyle bahsedeyim. Aslında olayın mantığını anlamak daha önemli. Mesela bir örnek verelim. Bir Ponzi sistemi örneği verelim. Diyelim ki ben size geliyorum, jeotermal su çıkarıp enerji üreten bir firma kuracağım diyorum. Ama ortada firma yok. Bu arada yanlış anlaşılmasın, enerji üzerine çalışan firmalar var.
Yani maksatım onlar değil yani. Onlar yanlış yapıyorlar ya da Ponzi ya da sade zinciri demiyorum. Bu sadece bir örnek. Ortada bir şirket yok ve ben size diyorum ki böyle bir şirket kuracağım. Jeotermal su çıkarıp enerji üretip bunu satacağım. Siz de bu şirkete ortak olabilirsiniz. Nasıl olacaksınız? Siz 10 bin liralık bir yatırım yapacaksınız şirkete. Biz de bu şirketi kurduğumuzda buradan kar alacaksınız. Aynı zamanda bu şirkete 2 arkadaşınızı getirip onları da ortak edebilirsiniz. Onlar da 10'ar bin lira getirip bu şirkete ortak olurlarsa aynı zamanda ben size 500 lira da komisyon ödeyeceğim. Ne oluyor şimdi abi burada? Ortada bir şirket yok. Sen geldin bana 10 bin lira ödedin. Neden? Çünkü kurulacak olan şirketin hissedarı olmak istiyorsun. İnandın projeye. Evet bu adamlar gerçekten bu jeotermal suyu çıkarıp enerji üretip satacaklar. Ben de buradan pay alacağım. Artı gittin arkadaşlarına bahsettin. Onlar da 10'ar bin lira para getirdiler. Ne oldu? Ben onlardan aldım 10'ar bin liradan 500 TL komisyonu sana ödedim. Çünkü 20 bin lira hatta senin paranla beraber 30 bin lira para geldi bana. Ve ben bunun 500 lirasını sana komisyon ödedim. Ve aynı şekilde senin arkadaşların da gittiler. Çevrelerinde 10'ar bin lira yatırım yapacak kişileri getirdiler. Ve onlar da 500'er lira aldı. Ve aynı zamanda sen 1000 lira aldın. Hesaplayabiliyor musun? Yani 10'ar bin lira geliyor sürekli. İkinci levelde 40 bin lira geldi. Ve ben size 500 lira 1000 lira komisyonlar ödedim. Bunun birkaç level daha ilerlediğini düşün. Benim hiçbir maliyetim yok. Ne oluyor? Siz komisyon kazandığınız için daha cezbedici oluyor. Daha fazla komisyon kazanmak istiyorsunuz. Ve daha fazla insana gidip bu projeden bahsediyorsunuz. Ve daha fazla insan 10 bin lira getirdiği için ben de çok rahat bir şekilde size bu komisyonları ödeyebiliyorum. Ve siz bu komisyonları kazandığınız için arada da bir güven oluyor. Evet ya ben getirdim bak paramı aldım. Bir kere daha getirdim yine paramı aldım. Benim arkadaşlarım da para aldı. Ama bu ne zamana kadar devam ediyor arkadaşlar? Kimse kayıt yapmayana kadar. Doğru mu? Çünkü eğer yeni 10 bin liralar gelmezse ben de size komisyon dağıtamam. İşte bu da sistemin tıkandığı ve patladığı nokta oluyor. Bu yüzden Ponzi sistemlerle yani sade zincirleriyle ya da piramit yapılarla network marketing firmaları arasındaki farklardan en temeli arada bir ticaret olması gerekiyor. Network marketing nedir videosunda da bundan bahsettik zaten. Yani network marketing'de sen bir ürünü satıyorsun ve oradan komisyon kazanıyorsun. Yani insanların ödedikleri paradan değil. Ürünü satarken ki reklamdan ve dağıtım ücretinden sen komisyonunu kazanıyorsun. Bunu ayrıntılı bir şekilde bahsettik o videoda. Ama burada ne var? Sen insanların getirdiği paradan komisyon dağıtıyorsun. İşte bu tehlikeli olan ve kritik noktalardan bir tanesi. İkinci nokta network marketing firmalarında yatırım ücreti, hizmet ücreti, işte yıllık üyelik ücreti gibi ücretler olmaz. Sadece ürüne ücret ödersiniz. Yıllardır sürekli Titan zincirlerine çarpıyoruz. Yani Çiftlik Bank'ın en revaçta olduğu zaman da birbirimize bakıp gülüyorduk yani ne zaman patlayacak diye. Ama anlaşılıyor yani net olarak. Ve bunlar böyle de devam edecek. Bunlar her biri iyi firmalardı. Hatta bakanların da desteklediği firmalardı. Ve ürünler vardı. Şimdi bunu nasıl daha çok ayırt edebilirler ki? Şimdi sen arasındaki farkları tabii ki bildiğin için anlıyorsun hangisinin bu yapılanmalardan olduğu ve hangisinin gerçek bir firma olduğunu. Ama şöyle kısaca anlatmak gerekirse piramit yapılarda genelde ürün olmaz. Ama ürün de olabiliyor. Burada önemli olan şunu ayırt etmek lazım ki network okuluna çok fazla soru geliyor bu şekilde. Yani bu firma legal mi, bu firma piramit mi gibi sorular da geliyor ki networkokul.net'te bu konuyla ilgili çok aslında yazdığımız yazılar var. Oradan da bakabilirsiniz daha ayrıntılı bir şekilde. Ama şunu söyleyebilirim. Bazı firmalar piramit gibi görünmemek için göstermelik bir ürün de koyabiliyorlar. Yani kazanç planının içine. Yine katılan insanlar orada o ürünün kalitesine ve değerine ücreti ödemiyor aslında. Yine sisteme ücret ödemiş oluyor. Bu da piramit yapılanmaya girer. Burada dikkat etmeniz gereken şey o firmanın sattığı ürünün piyasadaki aynı ürün olmayabilir network firması olduğu için ama ikame maldaki ikame ürünlerle benzer kalitede ya da daha kaliteli olması lazım ve fiyat performans olarak da en azından satın alınabilir bir seviyede olması lazım. Peki pahalı olup olmaması bir kriter mi? Yok, öyle bakmamak lazım. Mesela insanlar bunu da çok karıştırabiliyor. Yani ürünün işte şu firmada çalışıyorum, ürünler çok pahalı, bu firma işte piramit sistemli.
Ürünün pahalı olması demek o firmanın piramit olduğu anlamına gelmez. Yani mesela Ferrari de pahalı. Ama kime göre, neye göre? Ya da daha basit bir örnek vereyim. Ayda 100 bin lira kazanan bir insan için bir fincan kahvenin 50 lira olması, Çeşme'de içeceği bir kahvenin 50 lira olması pahalı gelmeyebilir. Ama asgari ücretle çalışan bir insan için Çeşme'de 50 lira kahveye vermek pahalıdır. Burada pahalılık kriter değil. Şöyle düşünebilirsiniz. Diyelim ki o pahalı dediğiniz network firmasının ürünü mağazada satılıyor. Herhangi bir kazanç planı yok. Sizce insanlar bunu talep ederler mi? Bak, buradaki kriter sizin talep edip etmemeniz de değil. Siz yine talep etmiyor, ben talep etmem, ben yine gidip satın almam diyebilirsiniz. Ama alacak insanlar var mı? Burada önemli olan şey bu. Yani bazen gerçekten o kadar göstermelik ürünler koyuluyor ki gerçekten kazanç planı olmasa o ürünü kimse almaz. Ama dediğim gibi burada şunu karıştırmamak lazım. Ben normalde bu kazanç planı olmasa bu ürünü almam demek o firma illegaldir demek değil. Çünkü sen almayabilirsin ama başka biri gerçekten o ürüne, o kaliteye, o değere bir ücret ödeyebilir. O yüzden buradaki kriter insanların genel algısıdır yani. Böyle firmanızı ve ürünleri değerlendirebilirsiniz. Mesela krem satan firmaları düşünün ya da makyaj malzemesi satan firmaları düşünün. Pahalı olabilir, ucuz olabilir. Ne bileyim, aynı şey marketlerde de, mağazalarda da öyle. Bazı kremler pahalıdır. Bazı makyaj malzemeleri çok pahalıdır. Fransa'dan gelmiştir, Paris'te üretilmiştir. Çok pahalıdır ama bazıları ucuzdur. Şimdi pahalı olanlar illegaldir diyemeyiz. Bu tamamen bütçeye göre, kişilere göre tercih meselesidir. Birçok insan kısa yoldan para kazanacağım ümidiyle maalesef mağdur oluyorlar. O yüzden arkadaşlar, eğer tanıtım aldıysanız, eğer bu ticarete yeni başladıysanız düşünmeniz gereken şey şu: İnsanlar sisteme katılırken ürüne mi para ödüyor ya da bu firma üründeki karı mı temsilcilerine dağıtıyor? Yoksa sadece sisteme para ödüyorlar ve yeni girenlerin verdikleri paradan mı komisyon ödeniyor? Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bir network firmasında kesinlikle alışveriş olması lazım, bir değer olması lazım, müşteri memnuniyeti olması lazım. Sistemin şekline değil, sistemin işleyişine bakarak firmaları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Düşüncelerinizi ve merak ettiklerinizi mutlaka yorum kısmında bizimle paylaşın. Türkiye'nin tarafsız ve güncel network marketing platformu olarak network marketingden kişisel gelişime, satış, pazarlamadan liderliğe kadar birçok içeriği networkokulu.net'te bulabilirsiniz. Videomuzun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yeni videolarımızdan da haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Gönlünüzden geçeni yaşadığınız bir hafta olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.